1964 senesinde İstanbul'a geldim. Tokat'tan bindik otobüse Ankara'ya kadar. O zaman direkt otobüs yoktu, aktarmalı olarak geldik. Direkt geldiğim yer Hocapaşa. Hocapaşa Hamamı. O zaman Hocapaşa Hamamı beylikti yani bence. Çok tarihi bir hamam. Çok bir faal çalışan bir hamamdı. Bir gece orada kaldık. Ertesi gün Kapalı Çarşı'da benim abim çalışıyordu. Onun yanına gittik. Bir süre orada onun yanında çalıştım. İşte komilik, ileri getir götür şeklinde çalıştım. Nişancı'da kalıyorduk bekar olarak. Orada bir merdivenli hamamı vardı. Onun yan tarafından bir ufacık bir oda vardı. 30 lira aylık kirasıyla. Orada kalıyorduk. Ondan sonra Ramazan'da oruç tutardık. O zaman tabii ki maddi durumun yoktu, paramız yoktu yani öyle bir sağda solda yemek yiyecek, sahur edecek, iftar edecek durumda değildik. Nişancı'ya inerdik, bir tane Ramazan pidesi alırdık. O zaman 50 kuruşlar Ramazan pideleri Nişancı meydanına alırdık. Bir kavanoz reçel, ondan öyle idare ederdik. Gel zaman git zaman Kapalı Çarşı'da çalışırken şunu da söyleyeyim. Beyazıt Kulesi'ne biz çıkardık. Kimse nereye gidiyorsun diye sormazdı. Çıkardık o zaman tabii o tahtadır. O zaman tahtaydı bilmiyorum şimdi üniversitenin önünden geçirmiyorlar. O girişinde bahçede herkes piknik yapardı, otururdu. Kimse karışmazdı. Bir çıkardık Güleyen Tasfiye'ne kadar. Kahve 50 kuruştu, çay 25 kuruştu. Kimse sana nereye gidiyorsun demezdi. Kapalı Çarşı'da çalışırken bir baktık dükkan satılmış. Satılınca biz de işsiz kaldık tabii. Abim gitti Gedikbaşı'da bir çaycıya girdi. Ben de tekrar Hocapaşa'ya geldim. Hamamcılar tanıdık olduğu için işte işsiz kaldık. O zaman iş yok. Küçük pazardan Sirkeci'ye kadar iş aradım. Yani lokantalara soruyorum. Bulaşıkçı, kombi, her neyse var lazım. Yok iş yok çünkü. Tamam da kalıyoruz ama tabii ki iş yok. Sağa sola bakıyor iş yok. Bulamıyoruz. O gün de şeyde buldum bir iş. Sirkeci'de bir Şahin lokantası diye bir lokantaydı. 3 gün çalıştım. 3. günü adamı geldi. Yine çıktı. Geldik ama boş. Tabi burada bedava yatıp kalkıyoruz. Neyse bize iyi kötü bakıyorlar. İş bulamadık. Dediler ki seni biz köye gönderelim. Para toplayalım. Git köye. Ya ben köye kimin yanına gideceğim? Ben zaten 5 yaşımda annem ölmüş benim. Zaten biz 5 yaşımda 5 Mayıs 1955'te annem öldü ben. 5 yaşında biz yatam kaldı. Kimin yanına gideceğim ben? Köye gitsem analık. Neyse dediler ki o zaman sen bu hamamın kapısında sana bir boyacı sandığı alalım. Sen burada boya iyi olurdu öyle dedik ki ne yapalım? İş iştir yani ne yapalım? Nasıl burada yatıp kalkıyoruz? İşte orada 3-5 güne gelirse ayakkabı boyayacağız. Derken lokantacı bir çocuk vardı. O da Osman diye bizim o taraflıydı. Ya dedi şu kasaba bir çırak lazım dedi. Orada çalıştım. Çalışırım dedim ne yapayım? Gittik kasaba. 80 lira aylık. 80 lira aylıkla ben kasaba başladım. Yani bugünkü Hocapaşa kasabına ben yani bir şey oldum. Kasaba Osman oldu şimdi tabii. 1964'te 80 aylıkla başladım. Ondan sonra devam ettim. Ailemizden bir oğlum, bir kızım var. Torunum var. İşte gördünüz onları. Ondan sonra herhangi bir sıkıntı yok ailemde. Şimdi abim var ama herkes kendi işinde şimdi. Onlarla bizim diyalogumuz ama bir işle bir şeyimiz yok yani. Biz şeyimiz tamamen kendi şeyimde benim. Herkes kendi işini yapıyor. Hocapaşa Hamamı'nda 5-6 ay kaldık. 5-6 ay sonra işte bu Ayakkabı'da bir bekar odasına geldik. İşte abim de oradaydı. 5-6 kişi bir odada kalıyorduk. Gül Camii'nin bitişinde. O kereste mağazasından çalışanlar hep bizim köylüydü. Hep tanıdıktı. İşte oradan iş yerine sabahları yürüyerek gelirdim. Oradan Kadınlar Pazarı'na 2 arkadaş ayrıldık. Orada oturduk. Bir süre orada oturduk. Oradan geçtik. Dolapdere'ye geçtik. İşte 72 yıllarında da askere gittim. Sonra geldim. Tahta kapı düşün. Tahta, ahşap yani öyle bir beton şey değil yani öyle içinde banyosu, tuvaleti olan bir tuvaleti vardı o kadar yani şey yok. Hatta tuvalet olmayan yer de vardı yani.
Müşterek kullanılan şeylerdi, bekar odalarıydı. 19 sene biz işte Mustafa amca diye bir baba oğul gibiydik biz. 19 sene beraber çalıştık. Ben kasaplığa başladığımda kıymanın kilosu 8 liraydı. Kemikli aldığımız dana eti, işte kargas dediğimiz et 350 kuruştu. Dana döşü, onu tabii ki siz belki şey yapmayın, bilenler kasaplar bilir. Dana döşleri 2,5 liraydı. Kuyruk yağının kilosu 1 lira, 110 kuruş, 125 kuruştu. İşte Mustafa amca 83 senesinde öldü. Ben devam ettim. İşte sonra restorançıya döndüm. İşte bu şekilde işe devam ettik. Şimdi de ediyoruz yani, devam etmekteyiz. Yani mesleğimizi çok iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Şimdi Hocapaşa'da dükkanlar, öyle bir lüks bir dükkan yoktu. O dönercilik falan pek bu kadar popüler değildi. Yani esnaf lokantaları vardı, lahmacun fırınları vardı. Mesela şimdi İstanbul'da lahmacun fırını yok. Eskiden biliyorsun beyaz sandıkları vardı. Ne bileyim maç olduğu yerlere, kalabalık yerlere lahmacuncular böyle satarlardı. Lahmacun fırınlar vardı. Şimdi o kültür yok. O kültür kalktı şimdi. Ya Sirkeci'de Yahudi mahallesi demeyeyim de yani karışık Yahudi çok oturan vardı. Şimdi Ebu Suud mahalle ne bileyim şeydi Surdibi şeydi Taya Hatun Sokak olduğu gibi mahalleydi. Mahalleden sonra buraya şeyler geldi, parçacılar geldi, oto alım satımlar geldi, parçacılar geldi. Bunların hepsi gitti. Şimdi tamamen turizme döndü. Bütün hanlar otel oldu. Yani şu anda tahminim yatak kapasitesi olarak yani 6.000'in üzerinde konuklanıyor, yani konut şey ağırlanıyor yani. İnsan ağırlanıyor yani. Yatak kapasitesi olarak ben söylüyorum yani. 6.000'in üzerinde olduğu söyleniyor. 80 bilmiyorum kaç küsur otel var, yerli ufaklı. Yani bizim mahallede yani. Müşterilerimizden dediğiniz zaman biz Hocapaşa'yı ben yani biz şey yaptık yani bayağı bir mücadele ettik gündeme getirmek için. Mesela cumartesi pazar en kötü işimiz olurdu bizim. Şu anda cumartesi pazar bizim bayramlarda en popüler işimiz oluyor yani. Sonra İstanbul tanıdı, bütün şey tanıdı. Mesela adam bana geliyor Almanya'dan, Hollanda'dan birbirine müşteriler geliyor. Mesela tamam adam geliyor, hoşuna gidiyor, tavsiye ediyor. Yani sen iyi oynarsan herkes seni seyreder. Bu iş böyledir yani. Kimse artık herkes damat tadını biliyor. Yani onu kandıramazsın bile damat tadını. Herkes biliyor yani. İyi kötüyü biliyor. Biz de bunun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizim sonra Hocapaşa hakikaten yani olarak her açıdan hem güzeldir, temizdir hem de yani ekonomi orta güzeldir yani. Çünkü herkes birbirine iyi yapmak zorunda. Herkes iyi yapmak zorunda. Sonra ben özelliğim bilmiyorum kasap olduğum için ki eti ben biliyorum, ben 60 sene mi vermişim. Ben mesela yaptığım döner herkes bilir. Ben ne kullandığımı çok çok iyi biliyorum. Çünkü bilerek yapıyorum ben bu işi. Hani mesleğini güzel yaparsan herkes seni onur eder. Bu iş böyledir yani. Gençliğimize gittiğimiz yerler mesela Gülhane Parkı'nda o zaman 50 kuruş girişti. Hatta bir gün konser vardı. İşte bu 65 senesinde oldu. Hamamda yatıyorduk. Yani geç kaldı mı tabii hamam kapanıyordu. O günde Gülhane Parkı'nda 3 lira verdik. Konser vardı. Yani konser yapıyorlardı. 3 lira verdik. Tabii konser başladı. Biz parktan çıkamıyoruz. Çıksa bir daha 3 lira vereceğiz. Bunu veremeyiz. Tabii konser bitti. Saat gece oldu 2. Geldik hamama kapanmış. Kaldık dışarıda. Yani böyle bir şeyimiz de oldu yani. Konser isteyeceğiz diye. Bir de akşamları mesela biz dükkanları kapattığımız giderdik. Gülhane Parkı'nda çay bahçeleri vardı. Kukla oynatırlardı. O zaman biliyorsunuz kukla yani sinema yok, tiyatro yok bizde. Ne yapacağız? Kukla seyrededik. Yani öyle bir kültür de vardı yani. O zaman hayvanat bahçesi de oradaydı. Bütün şeyler oradaydı yani. Yani Gülhane Parkı ücretliydi. 50 kuruş girişti.
Sinema dersen zaten bir Alemdar sineması vardı. Bizim Hocapaşa'da 2 tane sinema vardı. Tramvay Caddesi'nde. Karşılıklı 2 tane sinema vardı. Çapraz karşılıklıydı. 1 lira bir akşamdan kalk. Kimse çıkmaz, gitmezdi yani. Adam otobüsten iniyordu. Hava soğuk, ne yapacak? Giriyordu sinemaya. 1 lira verip içeri giriyordu. Yani böyle bir de kültür vardı yani Hocapaşa'da. Kıraathane diyor, kahve diyelim. Giderdik yani. Şimdi tabii gitmeyen yok. Giderdik. Yani kahveye gitmeyen var mı? Giderdik. Pazar günleri mesela denize giderdik. Sirkeci'den trene binerdik. Giderdik işte Florya, Güneş plajı, belediye plajı, büyük plaj. Hangine yer bulursak giderdik. Oradan şeyden çıkardık. Plajdan. O Florya'da bahçelerde vardı. O seyyar köfteci arabalar vardı. O bize nasıl gelirdi biliyor musun? Su da bedava, orada çeşme de vardı. Çıkardık böyle ekmek arası köfte. Başladı ama nasıl bize iyi gelirdi. Ondan sonra trene binerdik, uyuyarak gelirdik. O zaman öyleydi. Yenikapı'da vardı. O denize sıfır çay bahçeleri vardı. O Yenikapı'ya doğru, Kumkapı'dan Yenikapı'ya doğru hep çay bahçeleri vardı. Denize sıfırdı yani. Böyle işte masa, sandalye falan, baraka şeklinde öyle bir beton yapılanma yoktu. Ya şimdi tramvaylar vardı eskiden. Trolleybüs de vardı. O tramvayına ben yetişmedim. Daha önce tramvay varmış. O tramvaya ben bindim. Kadıköy'de bindim 35 kuruşa. Suadiye'ye gittik. O zamanlar Suadiye'de bizim bir tanıdık vardı. İnşaatta bekçiydi. Onun yanına gittik bir pazar günü. İşte Kadıköy meydanından bindik 35 kuruşla gittik. Bindik. O zaman Kadıköy'de tramvaya bindim ben. Eskiden tramvaydı. Tramvaydan sonra trolleybüsler vardı. Trolleybüsler. Hani boynuzlu bazen şeyler çıkardı. Şoför inerdi, onu takardı. Hani öyleydi. Şehir içi iş ulaşımı ayrı. Pazar günlerde bir girerdik. Mesela Küçük Su'da mısır kazanları kaynatırlardı. Orada denize girerdik. Vardı. Suadiye plajı vardı. Mesela pazar günleri Üsküdar'a geçerdik. Oradan 7,5 liraydı. Şili'ye giderdik. 7,5 liraya. Şili'ye denize giderdik. Ömerli virajlarından falan. Eski yol biliyorsun. 2 saatte giderdi zaten Üsküdar'dan Şile'ye. İstanbul'un oydu. Sonra öyle kolay ulaşım yoktu. Şimdi her taraf istediğin yere gidiyorsun. Mesela bir Göktürk'ün vardı, bilmem bir Etiler'in vardı. Yani eskiden İstanbul neresiydi? İşte Şişli, Nişantaşı, Taksim, işte Karaköy, Fatih, Aksaray, Cağaloğlu, Sultanahmet, yani İstanbul burasıydı. Beyazıt Meydanı'ndan eski hali bit pazarı olurdu. Pazar günleri pazar kurulurdu. Orada Marmara Sineması vardı. Marmara Sineması yanında bir Küllük diye bir çay bahçesi vardı. Hatta oraya oturdum ben mesela pazar günleri bazen tek başıma 2 tane kola içerdim mesela şişe kolalar vardı. 1 saat oturdum böyle beyazı seyrederdim. Biliyorsun ayakkabı o zaman Unkapan'dan girdiğiniz zaman Eyüp'e giderken sağ tarafı denizi göremezdiniz. Neydi? İşte kereste mağazaları, efendime söyleyeyim depolar, tuz deposu bilmem falan. Haliç Köprüsü'nün altı da mahalleydi. Yani tamamen Haliç Köprüsü'nün altı mahalleydi. O mahalleyi tamamen yıktı, kaldırdılar. Dalan zamanında bu oldu. Yani eski hali buydu. Yani bir araba zor geçerdi o şeyler arasından yani. Böyle gidiş geliş zor geçerdi bir araba yani. Eski hali buydu oranın. Unkapan'da imece bloklarının olduğu yerlerde kereste mağazasıydı. Hani bizim köylüler kereste mağazası çalıştığı için oraları çok iyi biliyorum. Geçit, Haşim İşcan geçidi 65 senesinde yapıldı. Bizim köylü biri çalışıyordu. O da Allah rahmet eylesin, o da öldü. Pazar günleri onu seyretmeye giderdik. O da ilk İstanbul'un geçidi işte Haşim İşcan geçidi Fatih'te. O da 65'te yapıldı. Haliç'ten ben girmedim ama Unkapan'dan giriyorlardı. Köprünün etrafından denize giriliyordu idi o zamanlar. Ben girdim desem yalan. Ama giriliyordu yani. Zaten ben nasıl gireceğim? Yüzmesini biliyorduk o zaman. İşte fabrikaları pek hatırlamıyorum ama dediğim gibi pejmürde yerlerde yani depo halinde. Mesela imalathanede şeyler vardı işte torna dükkanları vardı. Birçok şeyler vardı ama hangisi bilmiyorum ama tekel fabrikasını iyi hatırlıyorum, onu biliyorum.
tekel fabrikası. O zaman bayağı bir personel çalışıyordu. Orayı biliyorum çünkü her sabah ben oradan yürüyerek giderim, oradan geçerdim. Bildiğimiz bir yer orası yani. Yürüme yolu aynı. Değişen bir şey yok. Güzergah aynı. Tabii şekil değişti ayrı mesela. Biz Gül Cami'den oradan kalkardım. O arkadan giderdik tekel fabrikanın arkasından Unkapan Meydanı vardı. Oradan direkt de giderdik yani. O Unkapan Meydanı'nda zaten bizim her pazar Sivas Hafiye otobüs kalkardı. Her pazar saat 9'da. Hep toplanırdık işte yolcu işte köye bir şey gönderirse bir sigara çay her neyse orada bir kalabalık oluşturduk. Otobüs kalktı mı dağılırdık. O köprünün bu tarafı Unkapan tarafı boşluktu orada. Oradan pazar günü otobüs kalkıyordu. Şimdi şöyle bütün şeyler biliyorsun otobüsler, garajlar oradaydı. Ambarlar hepsi oradaydı. Bütün ambarlar oradaydı. Şimdi köprü olmadığı için bütün olay orada dönüyordu. Vapurdan inince oraya eskiden ipli hamallar vardı. Sırtında bir ip vardı sadece. Ne yapardı? Vapurdan çıkanın yükünü taşırdı. Orada taksi durağı vardı. Çıkan işte eski taksilerdi. Yeni taksi yok da böyle Amerikan arabaları. Öyle bir kültür vardı. O zaman da öyleydi yani. 66-67 o yıllarda yaptım. Hem hevesim vardı. Yani bir kere resim maç yaptım. Ondan sonra da zaten antrenmanlar çoğalınca gidemedim. Çünkü kasapta çırağısın. Tam elemelere seçildim. Dediler işte İstanbul gireceksin elemeler ama işte oradan Avrupa yolu açılacaktı. Dediler antrenman 3 haftada 3 defa geleceksin deyince ben bıraktım. Ama lisansım falan çıkartmıştım. Resmide maç yaptım bir defa. Ondan söyleyeyim yani. Kadırga'da çalıştım. Kadırga Boks Stats Kulübü vardı. Vardı. Beyoğlu'nda Ring Stats Kulübü vardı. Abdullah Tomba. O bizim rahmetli Mustafa Efendi'nin adamıydı. Gider gelirdi. Hatta bana çok hasırlı gel yani seni çalıştırayım diye. Ondan sonra da gidemedik yani. Yani arkamızda yoktu. Hayırlısı böyleymiş yani. O da bir hevesti. O zaman öyleydi. O benim kendi şeyimdi. Bir arkadaşım vardı. Bir abim benden büyüktü. Onun rahmetli eski Karbis vardı. Türkiye şampiyonu. O ona gelir giderdi. Oradan bir heves aldı bizi. Sonra ben şunu da söyleyeyim. Ondan bahsetmedim. Ben okula hiç gitmedim. Yani benim ben ne önünden geçtim, ilkokulun ne de İmam Hatip'in önünden geçtim. Ama buna rağmen ben kendimi okuma yazmayı köyde öğrendim. Kur'an'ı köyde öğrendim. Ondan sonra İstanbul'a geldim. 69 senesinde imtihana girdim. Sultanahmet İlkokulu'nda diplomayı aldım. Oradan sonra 69'da diplomayı aldım. 10 Nisan 1970'te Beşiktaş'tan profesyonel eğitim aldım. Tabii. Hatta o zaman yaşımda doldurmadı. 3 ay bekledim. Almak için, ehliyeti. Yani böyle de bir yeteneğim vardı yani. Yani hem Kur'an'ı öğrendim hem de kendi şeyimi öğrendim yani. Hatta çoğu diyor ki ya sen nasıl okula gitmedin? Evet, ben gitmedim. Ama Kur'an'da çok hevesim vardı. Ben iki sene okudum. Düzeltme kıraat okudum. Hevesim vardı. Ben çok inatçıydım, iddialıydım ama bunu da başardım yani. Beni bugün cemiyete tanırlar yani benim ne olduğumu bilirler. Yani bugün çoğu beni tanır. Olarak yani o taraftan yani. Böyle bir yeteneğim var Allah'a şükür yani. Muhtarlık şöyle oldu. Tabii ki muhtarlık olması mesela Fazilet Partisi zamanında o zaman dediler ki Sirkeci'ye biz muhtar bulamadık. Bizim muhtar amcamız vardı Burhan amca. Ben geldiğimde muhtardı. Ben ölünce de yine muhtardı. Bu yani en az belki 50 senelikti. Öyleydi. Yani çok da bir adamdı. Ta İnönü'ne falan resimleri vardı. Hani böyle bir adamdı. Onun son döneminde tabii yaşlandı. Biz muhtar bulamadık Sirkeci'ye. Bir Osman diye bir arkadaş vardı. Onu yaptık. Bu 30 sene önceden bahsediyorum. Gel zaman git zaman 15 sene o yaptı. Ben de 2009'da ben aldım. Ama ben muhtarlığı aldım. Fakat biz çok çalışma yaptık.
Onu da söyleyeyim. Faruk Boyacı var. O zaman İstihadın başkanıydı o. O tabanlar, o altyapılar biz onları kendi kendine olmadı. Tamam mı? O dernek başkanıydı. Biz ne yaptık? İstanbul'da 2010 ajansı vardı. 5 sene sürdü. O 2010 ajansından bir para kaldı. 4 milyon lira yeni parayla diyelim. 4 milyon lira para kaldı. Bu para da şeydeydi. Hayati Yazıcı'da, o zaman başbakan yardımcısıydı. Bir gün sürü işi toplantısı oldu. Eresmi Oteli'nde, Topkapı'da. Tabii biz daha önce de konuştuk tabii. Dedik ki bunu nasıl yapalım? Bu Hayati Yazıcı'yı burada bulmuşken biz bunu bir şey yapalım. Alburku'yu aralım. Tamam mı? Neyse toplantı bitti. Biz aldık lobiyi aldık Hayati Yazıcı. İşte eski Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Eğer, işte başka birkaç şeyler derken o zamanın parasıyla o 4 milyonu biz ondan aldık. Fatih Belediyesi öncülük yaptı. O Hocabaş öyle değildi. O karakolun oralar, o tabanlar olduğu gibi değişti. Altyapılar tamamen gitmişti. Nasıl gitmişti? 59 senesinde Fransızlar yapmış onu. Fakat bir Marmara Ray diye bir şey oldu. Bizim de o caminin etrafına da sıktılar. Civalı beton. Yani çok sıktılar ama olsun diye. O civalı beton bütün gitmiş, kanallara tıkanmış. Bütün, affedersin, bu bodrumlar pislik kokuyordu. Hep lağım suyu altındaydı. O kanallar tamamen değişti. Ama bunun faturası bize çıktı. Çok kaybettik biz burada tabii. Millet giremiyor 2-3 metre soğuk açılmış. Olay değil yani. Bayağı sürdü. 2009'da muhtar oldum. 2011'de o işi yaptık yani. Bayağı biz orada çalışma yaptık yani. Kendi kendine olmadı bir şey. Muhtarlık öyle yani. Şu anda devam ediyor. Muhtar bulamadık o zaman. Son dönemde 8 tane vardı, ortak vardı. Muhtar adayı vardı. Birisi çekildi. Ufacık mahallede 7 tane aday vardı. Girdi. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar meraklısı varmış. 7 kişi girdik. Son seçimdeki imtihana, seçime işte. Ya mahalle nüfusu şöyle, şu anda son seçimde 149 tane seçmen vardı. Tabii ki bunu 5'den çarparsan tabii ki kaç nüfus eder kayıtlama. Şimdi çok biraz fazla olması lazım. Bayağı bir şey oldu. O işte bu seçimde şimdi liste çıkar ortaya, ne kadar olur çıkar. İstasyonel lojman var. İşte birkaç aile orada var. Asıl ağırlık orada yani. 15-20 bir seçmen var orada. Onlar da azaldı. Ondan sonra imamlar var. Bazı oteller sahipleri var. Var yani. Yine Hocapaşa yine en büyük mahalle. Bakarak mesela Hobiyar'a, Rüstempaşa'ya, Tahtakale'ye, Bahar, Molla Fenari'ye en orası yani. Sonra Hocapaşa bir ulaşımı kolay olan bir büyük mahalle yani. Vilayetten denize kadar Hocapaşa. Yani Gülhane Parkı'nın duvarından Sarayburnu'na kadar Hocapaşa. Vilayette içinde, Hocapaşa'nın içinde yani. Muhtarlıkta nüfus azalmadı, çoğaldı bile yani. Daha azdı. Ama mahalleyken onu hatırlamıyorum ne kadar, o zaman çok nüfus vardı tabii. Buradan 50 sene önceki nüfus tabii ki çoktur. Onun rakamını veremeyeceğim ben. Ben sadece kendi bildiğim şeyi söylüyorum. Ya Hocabaşı'nın yemek kültürü güzel yani, şöyle geldiğinizde aradığınız her şey var. Hakikaten de güzeldir. Mesela köfteci isterseniz köfteci var, dönerci isterseniz İskenderici dönerci var, cağ kebap istiyorsanız var, pidecisi var, yani sulu yeme var. Yani Hocapaşa bizim sokak hakikaten içinde bir geldi yani, gündemde yani. Hani fırın, tandır var. Yani gelen onu buluyor yani. Var Hocapaşa'nın problem yok. Ya Filbe köftecisi eski. Yani ben bildiğim kadar ki biliyorum yani, bu 70 öncesi, o zaman Bağbaliyken tabii bütün gazeteler oradayken ufacık dükkanda 80 kilo köfte sattığını biliyorum. Bitişinde namlı vardı. 45 kilo o satıyordu. Onu da iyi biliyorum çünkü onun etini biz veriyorduk. Az önce bahsettim, 8 liraya alıyordu. Hatta 25 kuruşun da bir gün eti almadı, gitmiş mısırçasını almış. Öyle bir adamdı yani. Hepsi tabii ki yok oldu gitti de yani. Tamam mı? Düşünebiliyor musun? 45 kilo o satıyordu, 80 kilo o satıyordu. Ama o zaman sirkeci, Babeliydi, sirkeciydi. Şimdi o başka şeye döndü şimdi. O zaman öyleydi. Ama eski Filbe eski yani. O da yer değiştirdi, sokağın içine girdi. Eski Filbe, yani eski bulmak zor biraz. Alışveriş yapmak için genelde Fatih.
giyim şey olarak Fatih Feyzi Paşa Caddesi biliyorsun. Bu şey. Zaten Sirkeci'de mağaza Mahmut Paşa bizim burnumuzun dibindeydi. Yani Mısır Şarjısı zaten ne istiyorsan akıl dışında her şey var. Aksaray'da Victoria mı yapılmadan orada şey vardı biliyorsun, her şey vardı, içeri giriyordun, ne bileyim ben, hepsi vardı, hani alışveriş buydu yani. Şeyde biliyorsunuz, onu şey yaptım, Küçük Langa Bostan'da biliyorsun oralar, onu bilmiyor musun, biliyor musunuz? İstanbul'u besliyordu oranın, çıkan oradan marullar, böyle oranın salatalıkları, yani hep oralar bostandı. Ama şimdi hiçbirisi beton oldu. Bunlar getiriyorlardı şeye, at arabalarına getirirlerdi, satarlardı. Mesela salatalığı soyar verirlerdi, kavunu kesip verirlerdi. Yani zaten at arabası oradan çıktığı zaman kokusu gelirdi zaten. Böyle bir doğal bir kokusu gelirdi. O zaman o kültür öyleydi. Tut satarlardı biliyorsun, sedyeyle bile götürürlerdi. O kültürdü. Mısır kaynatırlardı. Tuş arabaları vardı, sokakta satarlardı. Akşamları boza satarlardı. O iki taraflı yoğurt şeyleri vardı. Kablar takarlar, satarlardı. Onlar o kültür de vardı. O genelde bizim orada değil de Nişancı orada çok olurdu. O zamanki mahallelerde Soğanlı, Nişancı, Sultanahmet o mahalle olduğu için akşamları gece adam salep satardı. O kültür öyleydi. Cezaevi biliyorsunuz Sultanahmet'teydi. Biz pazar günleri mesela o ziyaretçi gelenleri seyrederdik, giderdik. Sıraya gelirler, millet orada şey yaptı. Jandarmalar yukarıda bekliyor tabii. Yani orada şimdi oldu 5 yıldız otel. Tanınmış bir şeydi ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani böyle şu anda sahip için olmuyor. O çok daha zirvede olması lazım Hacı Bekir. Yani onlar geri kaldılar. O Hacı Bekir, Hacı Bekir'i kim inkar edebilir? Hala da onun mamulleri güzel. Ama yani üzerinin tozunu alan yok. Hani böyle parlayatacak. Yeni Cami'de biliyorsun meşhur bir resimci vardı. Fotoğraf çekerlerdi. Hatıra fotoğraf, biliyor musun? Hatırlıyor musun onu? Adam Yeni Cami'ye o biliyorsun kafasını sokardı, çekerdi. Orada hatıra fotoğrafı çekerlerdi. Yeni Cami'nin önünde. O zaten 30 sene öncesine kadar vardı, öyle tahmin ediyorum. 30 sene öncesine vardı herhalde. Hala da vardı orada. Tabii şimdi hepsi gitti. Ama biliyorum orada yani çekiliyordu. O zaman resim çekmek de herkese göre değildi. Öyle nerede şimdi adamlar her boş resim çekiyordu. Telefon devamlı çekiyor, sorun değil ki. Ya İstanbul'da sur için ibadet yapacak o kadar yer yok. O kadar yer çok ki hangini sayayım sana ki? Nereye baksan ibadethane. Hani nereye baksan. Ama değişik cami istiyorsan Eyüp'ten başlarsın. Edirne Kapı'dan Sultan Cami var. Fatih'ten başlarsın. Ne bileyim ben, Valide Camisi, ondan sonra Lale Camisi, Yeni Cami, Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Cami. Çok yani İstanbul'da şey yapacak. Nereye baksan cami. Genelde şu anda gittiğimiz yer yani değişik olsun da gidersek cami benim burnumun dibinde Hocapaşa. Orada tarihi bir cami. Değişik ol desen gidersin tabii. Dolmabahçe'ye gidersin. Taksim'e yeni yapıldı, gidersin. Yani gidilir. Tren Halkalı'ya kadardı zaten. Florya, zaten treni kullanıyorduk. Kanarya, ondan sonra Halkalı, Küçükçekmece, Büyükçekmece. Zaten İstanbul'un 50 sene öncesine kadar alışveriş yaptığı yer Çekmece'ydi. Pazar günü Küçükçekmece'ye millet giderdi. Mesela Beyti bile oradaydı. Oradan geldi Florya'ya. Beyti oradan gelme. Oradan yemeğini yerdi, alışverişini yapardı. Yani ben de oradan çok şey aldım. 70'li yıllarına kadar, 70 tabii o yıllarda kısa but alırdık orada kasaplardan. Ben mesela 15-20 tane dana butu, kısa but alırdık. O da 11 lira 50 kuşa 11,5 alırdık. 12'ye biz dükkanda verirdik bütün olarak. Ya bunu da yaptık biz hani. Hatta o zaman da işte ben şoförlüğe hevesliydim. Mesela şoförlüğe pazarlığa giderdim. Tamam mı? Dedim ben arabayı kullanacağım. O da yanımda otururdu. Tamam mı? Bagaja doldurduk şeyleri. Tamam mı? O zamanın parası 30 kağıt para verdik. Gidiş geliş. Ya bunu pazar günleri yapardım. Yani ben ehliyet aldım ya, şey yapayım diye. Öyle ya, araba yoktu kullanmaya. Araba bulamıyorduk. Kimse arabasını vermiyordu. Mecburen işte böyle kaçamak işte öğrendik. Ondan sonra askere gittim. Tabi orada hava ulaştırmaydım. Orada da arabanın üstünden daha inmedim çıktıktan sonra. Tarihi yerler işte bizim Sultanahmet'te Sarnıç tarihi yerler.
işte Ayasofya, ne bileyim işte Küçük Ayasofya, tarihi yerler, Beyazıt. Yani tarihi cami, ibadetlikler buralar. Başka tarihi bir yerde pek göremiyorum. Hamamı son dönemlerde biraz işte Sirkeci şeye girdi, sıkıntıya girdi. Bu da 86'larda falan gibi oldu. Hatta o eski sahipleri gitti. Bizim yakın köylü biri çalıştırıyordu hamamı. Kara Mehmet diye biri çalıştırıyordu. Onlar da hamam biliyorsun bu 1935 senesinde tapu verilmiş böyle hamamlara. Devlet İnönü zamanında satmışlar daha doğrusu. Örneğin senin Cemaltaş'ı kim yaptı? Hocapaşa'yı kim? Senin anan, baban, deden mi yaptı? İşte o zaman para karşılığı tapu vermişler. Ondan sonra bu Mehmet dediğim Kara Mehmet'te bir sıkıntıya girdi. O özel döneminde birisi orayı şey yaptı, han yapmaya çalıştı. İçeride bütün tarihi eserler gitti. O mermer sütunlar, o şeyler, o yani neler vardı içeride. Hani adam gece tırla doldurdu götürdü onları. Kimse ne yaptığını sormadı bile. Ondan sonra o bıraktı, başka müteahhit geldi. Orayı olduğu gibi hamamı bozdular. Dükkan yaptılar. İçine gidin görün pecmürde, pislik içerisinde. Tamam. Çünkü orası kimse hayretmez. Orası öyle olmalıydı, öyle korunmalıydı. Oranın ancak düzelmesi için devletin el atması lazım. Kamulaştırıp herkesin parasını verecek, eski haline getirecek. O tarih yani yok oldu gitti. Onun gibi kaç tane? Yani var. Şeyde Küçük Ağa Hamam vardı. O tramvaya gidince cami var şeyde Gülen Parkı'nda bir tarihi cami var. Onun orada Küçük Ağa Hamam vardı. Yok ettiler, han yaptılar. Orada hamam vardı. Orada Hocapaşa'ydı, burası Küçük Ağa Hamamı'ydı. Çok da güzel bir hamamdı. Tarihi yeniden bunlar gitti yani. O özel döneminde birisi orayı, hamamı ne yaptı bilmiyormuş. Ondan sonra işte birileri yaptı şimdi. Kaç kişinin şeyi var. Ufak dükkanlar. Kaç kişi mal sahibi yani. Orası işte Anadolu sazıydı. Yani bir nevi batakhane yani şeydi. Her türlü şeyin döndüğü, içkili yani dansöz oynattılardı. İşte öyle bir şeydi. Ondan sonra orayı sonradan cami yapıldı. Eski evveliyatı öyleydi yani. Büyük Postane tarihi bir cami, yapı. Mesela bayramlarda, yılbaşlarında rengarenk tebrikler satılırdı şeyde hani kapının önlerinde geçici olarak mesela yılbaşına 10 gün kala 15 gün kala başlarlardı. Yani herkes işte asker çoktu. Herkes aldı yazardı. İşte gönderdi işte anasına gönderdi, babasına gönderdi, tanıdığına gönderdi. O zaman da öyle kültür öyleydi yani. O da bir mesela ben Gazeteli duymuşsunuzdur. Gazeteli dediğin adam orada şey satardı. Böyle giyinirdi krem tuvalet. Bir balya para burada, bir balya para burada. Döviz alıp satardı. O zaman döviz yasaktı. Mesela biz kasaba olduğumuz için erkenden açardık. Adam sabahleyin gelirdi teyip asılı şeyinde bir de foter başında selamünaleyküm abi işte ya bir döviz bozacağım var mı bozacak yer. El altından bozardık yani. Öyle serbest değildi ki. Döviz büroları falan yoktu. Hatta yabancı sigara bile açık olarak, kapalı olarak bulunduramıyordu. Değil dövizi. Öyle bir kültürde bir devir vardı yani. Yani Çirkezli'nin geçmişten bugüne tamamen değişti. Eski haline baktığınız zaman 50 sene yani 1970 sene 70 öncesine baktığınız zaman şimdiki baktığınız zaman tamamen kabuk değiştirdi. Ne oldu? O mahalle havası olan o kültür tamamen şimdi turizm oldu. Restoranlar oldu, oteller oldu. Yani hep bu yani başka bir şey değil. Bütün hanlar otele çevrildi. Değişiklikler deyince yani ya işte dediğim gibi hep ağırlıklı oldu. Restoran, büfe, restoran ağırlıklı oldu. Yani şu anda bizim orada hep restoran. Hani kafe, restoran. Biliyorum kafeler diyorsun popüler oldu.
Hep yani boş yer yok. Öyle bir eski bakkal, büfe bunlar artık geride kaldı. Bizim mahalle öyle. Onu 30-45 senesinde o iki defa bir yangın geçirmiş. En büyük yangını 45 senesinde geçirmiş. Hatta biz o şeyleri yaptırırken, o tabanlar yaptırırken bir şeyde o açtık. Hatta küller çıktı o zaman. Yani şeyin külleri çıktı, yangının külleri çıktı. Ama geçirmiş, öyle bir büyük yangın geçirmiş Hocapaşa. O cami tamamen yanmış. Bir minare sağlam kalmış. Zaten caminin üstü ahşap, yani her tarafı da zaten ahşap. Yanlar duvarların da kalınlığı 80 santim kalınlığında bir duvarları var. Ama tarihi bir yer. Selahattin Camii olarak geçiyor. Bunun minaresi kesme taştan demir çubuklarla birbirine geçmiş taş. Hocabaşı Çay Ocağı bütün Anadolu tüccarlarının buluştuğu bir yerdi. Hatta zaman zaman tiyatrocular gelirdi. Rahmetli İsmail Dümbüllü zaman zaman da sık gelirdi. Belli zamanlarda arkadaşlarıyla kahve içmeye gelirlerdi. Bunlar Vahi Öz, Tevfik İnce, Muammer Karaca, bunlar zaman zaman oraya kahve içmeye gelirlerdi. Hatta bazen bizim kasaptan, ben o zaman yeniyim de kasap pek mi 2-3 aylık, bir 6 aylık bile değilim, çırağım orada. Gelirdi, şehreminde oturuyordu İsmail Dümbüllü, kızıyla otururdu. Hatta köpeğine kemik alırdı, kuzu kemiklerinden. Yani İsmail Dümbüllü ben bu şekilde bu kadar yakından biliyorum, tanıdım yani. Mahmut Paşa'yken bütün Anadolu müşterilerinin buluştuğu yer Hocapaşa'ydı. Hani orada konaklarlardı. Tabii o zamanlar bir Osman Bey yoktu. Gürün Han kendi. Ama sonra ne oldu? Hepsi dağıldı. Şu anda hepsi tamamen dönüştü başka şeylere yani. Sinemalardan bahsedersem Şehzade başından başlayayım. Orada birkaç tane sinema vardı. Hatta Turan sineması 4 film 5-5 oynatırdı. 1 lira içeriye girerdin, verirdin 1 lira girersin, akşama kadar kal. Ama içeride olan her şeye katlanacaksın. Üstüne tüküren olur, zımarıtıdan olur. Buna katlanırsan akşama kadar kalırdın. Onun yanında da sinema vardı. Karşısında yeni sinema vardı. Hatta şunu da söyleyeyim, tabii yaşadığım bir şey söyleyeyim. Bir gün oradan tabii üşüdüm tabii, soğuk. Cebimde 150 kuruş para var. Sinemaya gittim, 150 kuruşu verdim, çıktım. İstanbul gibi yerde 5 kuruş, yani 10 kuruş yok cebimde. Nişancı'ya gittim, işte kaldığımız bir ufak bir odamız vardı hamamın bitişinde, merdivenli hamamın bitişinde. Sabahın kalktım, oradan yürüyerek Sirkeci'ye gittim. Daha kasapta çırağım, daha 2-3 aylık bir çırağım tabii. Oturdum, dükkanın açılmasını bekliyorum. Kahveci bana bahsettiğim işte Hocapaşa Çay Ocağı'ndan, kahvecisinden bahsettiğimde çay getirdi. Dedim dayı ben çay içmiyorum dedim. Çünkü benim cebimde 25 yok dedim. Yani biz oradan geldik yani. Sinemalar işte onu devam edelim. Marmara Sineması vardı. Beyaz Meydan'da. Orada Küllük Çay Bahçesi vardı. Sinema olarak tabii. Lalel'de sineması vardı. Bulvar sineması vardı. Bu tarafa gelelim. Alemdar sineması vardı. Alemdar sineması tabii Sirkeci sinemalara bakarak daha iyiydi. Tabii orada Yılmaz Güney'in filmleri oldu. Biz hiç kaçırmazdık. Tabii giderdik. Locası vardı. Biz locaya değil de biz ancak aşağıya girerdik. Sirkeci'de 2 tane karşılıklı sinema vardı. Tabii garajlar falan orada olduğu için orası da 1 liraydı. 1 lira ver, işte sen aşamada kal. Öyleydi. Ondan sonra tabii ki üşüyen işte Anadolu'dan otobüsten geliyordu. Hani zaman zaman bizim de girip çıktığımız oldu. Yani işte öyleydi yani. Caminin olduğu yerde vardı, şu andaki Vezirpaşa çıkması diyelim. O caminin, yeni yapılan caminin olduğu yerde 85'lere kadar orası batakhaneydi. Anadolu sazıydı. Yani işte 85'ten sonra orası cami haline döndürüldü. Güzel temizlendi. Ben şahsen kendimi ve Tarihi Yarımada'daki iş sahipleri şanslı. Ya biz Tarihi Yarımada'da İstanbul'un içindeyiz. 600 metre yukarı çık Sultanahmet. Bir o kadar Kapalı Çarşı. Bir aşağısı Mısır Çarşısı, Ayasofya, Topkapı Müzesi, Gülhane Parkı.
Sirkeci karıştı sonu. Sarayburnu. Bundan daha güzel bir şey olamaz yani. Nereye gitsen hani canın sıkıldı 200 metre git Gürhane Parkı'na giriyorsun. Her şey değişiyor orada. Kuş sesleri, şey sesleri yani güzel bir şey yani. Tarihi Yarımada'da olmak. Yani, biz bunu şimdi anlıyoruz. Bunu 50 sene önce falan böyle bir şey düşünülmüyordu yani. Ama şimdi öyle oldu.